Disney. Ay. Neymiş efendim? Mouse'da mouse, Mickey'den Mickey. Sıfırdan 400'e 2 saniyede falan çıktı. Şu ana kadar bindiklerimizin en iyisiydi. Acayip keyifliydi ya. Aşağı hızlı inişler vesaire var. Ya hayatımda bindiğim en eğlenceli, en aksiyonlu. Ratutu ratutu diyor başka bir şey demiyor. I'm Groot. Savaş. Başka bir şey biliyor muyuz? Herkese günaydın. Sabah saat 8. Nereye gidiyoruz? Disneyland'a. Disneyland'a nasıl gidiyoruz Sezer? Ben Buse'yi takip ediyorum. Buse de rotayı takip ediyor. RER-A treni gidiyor. Aktarma yaptığımız için biz normal basımla gidebileceğiz gibi duruyor ama göreceğiz. Disneyland 9.30'da açılıyor. Yolda buradan 1 saat sürüyor. O yüzden aslında bir tık daha erken çıkmamız gerekiyordu ama yine Sezer'cim uyanmadı. Uyandım ben ya. Alarmı 7.30'da çalmadı mı? Tamam. Tamam, ben kaçta uyandım? 8. Metro hatları için online mutlaka bir uygulama kullanın çünkü gerçekten çok karışık. Aynı tren iki farklı yere gidebiliyor, ayrılıyor. İşte biri sağdan kalkıyor, biri soldan kalkıyor. Aynı yere bakıyorsun, hani normalde biri bu taraftan gelir, biri bu taraftan gider diye düşünüyorsun. Aynı anda ikisi geliyor falan. O yüzden biraz karışık, hatları mutlaka söylemiş olayım. Dikkatli olun. Disney. Evet, şimdi kapılardan içeri girdik. Ufak bir güvenlik kontrolü vardı. Onları atlattık. Şimdi burada 2 tane park var aslında. Bir tanesi Disney Park, bir tanesi Walt Disney Studio Park. Bu 2 parka da girmek istiyorsanız ayrı ayrı bilet almanız gerekiyor. Disney Park, işte küçük çocuğunuz vesaire varsa daha mantıklı bir seçenek. Diğer tarafta biraz daha böyle sinematik şeylerin daha ağırlıklı olduğu ride'lar, işte tematik filmlerin olduğu şeyler var. Biz ikisine de bilet aldık. Disney'in kendi uygulaması var. Onu indirin. Bayağı iyi, işinize yarar. Hem oradan bilet aldık hem de bineceğiniz makinelerin önünde ne kadar sıra olduğunu da buradan takip edebiliyorsunuz. Aynı zamanda map gibi de kullanabiliyorsunuz. Hani nereye gideceğim vesaire diye seçtiğinizde sizi yönlendiriyor. Daha da sıra artmadan hemen gidip ilk ride'ımıza binelim. Disney Park'a girdik. Burada da bilet kontrolü için yine bir sıra bekliyoruz. Bu arada saat 9.30'da açılıyor. Şu an saat 9.43. Yani 13 dakika geçti. Düşün, ona rağmen şu an kalabalık. Arkadaşlar, sabah çok erken çıktığımız için bir şeyler atıştıramamıştık. Birçok alanda yemek yiyebileceğiniz kısım var. Biz bir yer bulduk. Ben jambonlu, hindi jambonlu bir sandviç aldım. Size de soğuk sandviç aldı. Nasıl soğuk sandviç? Mickey Mouse. Mickey Mouse. 2 su, kahve ve cookie'mizle birlikte 34,5 euro ödedik. Şimdi tadına bakacağız. Kupkuru bir ekmeğin içerisine bir tane jambon ve peynir var. O kadar söyledim yani şundan al diye de, yok illa Mickey Mouse alacağım. Neymiş efendim? Mouse'da mouse, Mickey'den Mickey. Hadi afiyet olsun. Disneyland uygulamasını indirerek birçok alanı harita yardımı ile bulabilirsiniz. Tuvalet, sigara içme alanları, yemek alanları, gideceğiniz eğlence aktivitelerin olunduğu alanların hepsi bulabilirsiniz. Haritası biraz kötü bu arada çünkü bir sağa gösteriyor bir sola gösteriyor, o yüzden dikkatli takip edin. Biz biraz kaybolduk çünkü gidiyoruz sonra diğer tarafı gösteriyor. Takip etmek için iyi ama biraz okuması zor. Thunder Mountain diye buranın aslında en güzel roller coaster'ı var ama bakım çalışmasındaymış, o yüzden binemiyoruz. Maalesef bugün binemeyeceğiz ona. Evet, bu taraf şuradaki aslında dağ. Şimdi şeye bineceğiz o yüzden. Korku evine gireceğiz. Hemen o dağın yanında Phantom Manor diye bir tane korku evi tarzında bir şey olacak. Şimdi ona bineceğiz.
Bu arada uygulama içerisinde gireceğiniz yerlerin ortalama bekleme sürelerini gösteriyor. Mesela biz şu an korku evine girecektik. 5 dakika gösteriyordu, evet. Bizi bir yere kapattılar. Herkes kalabalık, iç içe. Bakalım nereye doğru ilerliyoruz. Hareket eden trenlere biniyoruz. Biz alışkınız ya. Banliyö çocuğuyuz biz. Karayip Korsanları'na giderken Indiana Jones'un önünden geçtiğimiz için ilk buraya girmeye karar verdik. Buranın da bekleme süresi 30 dakikaymış. Hadi bakalım. Etraf o kadar güzel ki beklerken zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile. Ve adım Değil adım mi? da ilerliyor yani. Çok Yani biz 30 dakikalık bir sıraya girdik. Çok hızlı ilerledi aslında. Suyum düştü. Bu kadar olamaz. Bu kadar. Ya hayır. Bir tane daha böyle bir şeyden geçecektik. Hayır ya. Hayır ya. Indiana Jones treni vardı. Oraya bindik şimdi. Acayip keyifliydi ya. Kısa sürdü. Abi beklemiyordum bu kadar kısa süreceğini ama Aşırı güzeldi. aşırı güzeldi. Beklemedik sürprizlerle karşılaştık. Tamam, yemin ediyorum ben video çekeyim diye elimi tuttum, kafam sağa sola çarptı. Çok keyifliydi. Kesinlikle yani bir saatte olsa beklerim ben. Şimdi zaten sıra 40 dakika olmuş. Asla vazgeçmeyin. Disneyland'in içerisinde tabelalar, yönergeler biraz zayıf geldi değil mi? Uygulamanın navigasyon sistemi biraz sıkıntılı, takılıyor. Acaba bizim internetimizden kaynaklı mı bilmiyoruz ama siz yine de her halükarda yanınıza broşür şeklinde olan haritayı alın. Şimdi nereye arıyoruz? Şimdi Karayip Korsanları'nı arıyoruz. Evet, Karayip Korsanları'na geldik. Burada 20 dakikalık bir bekleme süremiz varmış. İnşallah hızlı geçer. Ya çok üzücü ya. O kadar bekliyorsun, biniyorsun. 2 dakika bile sürmüyor. Diğeri 1 dakika falan sürdü. Ama çok keyifli değil Ama miydi? çok keyifliydi. Yani eğer ayıracak bütçeniz varsa hızlı giriş alabilirsiniz. Biraz pahalıydı, ben o yüzden almadım. Bir de bilet alınca iki parka da galiba hızlı akses almak gerekiyor. Aktiviteler kısa sürüyor içeride. 1 dakika, 2 dakika. Ama değiyor. Evet, o biraz Kesinlikle değiyor. Ben keyif alıyorum. Indiana Jones deneyim. Aynen, şimdi Karayip Korsanları. Sıra ilerlerken geçtiğimiz yere bakar mısınız? Yani sırası bile çok keyifli. Teknenin içinde gibiyiz. Ben hala sırada olduğumuza inanamıyorum. 3-4 kere Buse ısrarla evet biz kesinlikle etkinliğe başladık. Yani girdik içerideyiz dedim ama yok, henüz başlamamışız. Aşağıda teknelere biniyorlar. Yine sıra böyle hafif yürümeli olarak geçiyor. Tabii siz etrafı seyrediyorsunuz.
sıra gelsin artık. Yaklaştıkça daha çok sabırsızlanıyorum. Evet. J'ai entendu 6. Qui offre 6? Johnny Depp. Yo, car is not for me. Karayip korsanları aşırı iyiydi bence. Bot gibi şeylere oturduk. Üçerli ama biz 2 kişi en önde oturduk şansımıza. Ya çok şahane dizayn etmemişler mi içerisini? Aşırısı çok güzel. Sezer baştan Asla sonra- beklemiyordum böyle bir şeyi. Sezer baştan sonra çekti zaten. Birkaç tane böyle aşağı hızlı inişler vesaire var. Etrafı çok güzel yapmışlar. Korsan temalı bir sürü Sanki alan o var. filmdeki bir sahnenin içerisindeymişsin gibi değil mi? Aynen. Hepsi hareketli falan. Çok güzeldi. Evet. Beğendik yani. Sırası da nispeten daha az diğerlerine göre. Buraya da kesin gelebilirsiniz. Kesinlikle. Şimdiki durağımız ise Buzz Lightyear olacaktı. Aslında olacak hala ama bekleme süresi 55 dakika diyor. O yüzden yani biraz kalbimiz kırıldı ama yapacak bir şey yok. Belki sıra atlamalı geçeriz belki. Ha, bu arada şey de var. Uygulamanın içerisinden eğer spesifik bir şeye sıra atlama olarak geçmek istiyorsanız para verip alabilirsiniz. Ne kadar mesela şu an anda? uzunluğuna göre bu arada değişiyor fiyatları da. Şu an kişi başı 12 euro mesela. Bu Buzz Lightyear'a önden atlama. Kaç dakika vardı şu an sıra? 50 dakika mı? Aynen 55 dakika oldu. Mesela 55 dakika 12 euro mu diyordu kişi başı? Aynen. Bu süre kısa olursa mesela 10 dakika 15 dakika yine sıra atlamalı alabiliyorsun ama bu sefer fiyat Ha, daha uygun. aynen. Örnek veriyorum işte 4 euro, 7 euro, 6 euro neyse. Yani burada oturup yemek yeme bence biraz zaman kaybı. Bu arada ya biz aşağıda teknenin üzerinden geçerken sol tarafta bir kafe bar var. Gerçek miydi orası? Gerçek ya. Gerçek miydi? Buranın restoranı. Ne diyorsun ya? Oraya oturabiliriz. Ya sana rezervasyon yaptırmak gerekiyor böyle şeyler. Biz rezervasyon yaptırmayı unuttuk. Uygulama içerisinden gelmeden rezervasyon yaptırabilirsiniz. Ben bugün baktım da hiçbir yerde boş rezervasyon yoktu. Veya böyle elinde al ye tarzı şeylere gidebilirsiniz. Benim istediğim yer aslında Ratatouille'un yeriydi. Ratatouille. Ratatouille şey alacağım bir tane. Omuza yerleştirmeli maskotu var. Aradım bulamadım. Henüz bulamadık onu. Çok güzel. Herkes burasına bir tane maskot takmış. Mickey Mouse şapkası takmış. Hadi gidelim. Hadi gidelim. İşte bunları da böyle şuraya koyuyorlar. Böyle kalıyor da. Ama bundan istemiyorum ben. Herhalde hediyelik eşya aynısı. Ratatouille. Şimdi Buzz Lightyear'ın sırasına girdik. Geldiğimizde 40 dakikaya düşmüştü sıra. Sonra dedim ki madem 40 dakika burada duracağız. Kapıda bir tane böyle krep satan bir yer vardı. Dedim ki alayım. Çikolatalı krep. Aynen. Yolda yeriz. Ondan sonra dedim ki istiyor musun Sezer? Dedi ki istemiyorum. Dedim emin misin? Ben yiyince sen istiyorsun. Yok ben istemiyorum. Çikolatalı bir şey yemek istemiyorum. Neyse aldım ben krebimi kendime. Sonra buna verdim tutsun diye ödemeyi yaparken. Bu sebeple sırayı ararken ben krebi yarıladım bitirdim bile. Aynen. Sonra aşırı uyuz oldum. Yoksa yine kıs diye bir şey. Ondan sonra gittim kendime bir tane daha alayım dedim. Sonra dedim ki adama işte bu benimkini yedim falan dedi. Sonra adam acıdı Sezer. Adam dayanamadı bana bir tane hediye verdi. Vallahi thank you so much dayı. Bir krepte 4,5 euro. L'escadron vert se chargera de récupérer le générateur, pendant que vous autres vous concentrerez. Çok uzun süre sırada bekledik. Vallahi çok yoruldum. Umarım değer.
De vos sièges. Votre barre de protection va s'afficher de vos sièges. Votre barre de protection va La manette de contrôle de la rotation est activée. Attention, ranger de l'espace. Puanlarımızı çeker misin Sezer? Ben 6500'üm, sen 500. Ben çok geç anladım ne yaptığını. Kafası. Star Boğazı şirketi. Skorlara bakalım güncel. Çekim yapıyor. Euro beni geçti çok. Buzz Lightyear'da yaklaşık bir saat sıra bekledik. Bir saat sonrasında evet içerisi güzeldi, hoştu ama beni çok yakalayamadı ya. Ben çok etkilenmedim. Star Boğazı şirketi. Çok güzeldi evet fakat Bir saat beklemeye değmez. bir saat beklemeye gibi. değmez. Ama bence eğlenceliydi yani bir yandakiyle savaş falan Yo hayır, yapıyorsun ya. eğlenceli, güzel, hoş ama Aynen. bir İçi saat de güzel. beklemeye değmez yani. Ya bir saat beklemeye ona bakarsan hiçbir yer değmez ki. Yani çok binmek istiyorsanız ve bir saatlik kuyruk varsa ya sıra atlamalı bilet alın ya da bekleyin bakalım hani yarım saat falan eğer düşerse o şekilde sıra bekleyip de gidin. Star Wars'un da bir tane treni var, ona binecektik. Fakat uygulamadan baktığımda kapalı gözüküyor. Sonra yakında tekrar açılacak falan diyor. Ya doluluk oranından dolayı kapalıdır ya da Bir ara zaten 85 dakika falan gösteriyordu. açılırsa girer bakarız. Şimdi hediyelik eşya dükkanına gidiyoruz. Biraz içinde ne var ne yok, ne alınabilir diye bakacağız. Evet yani sabahtan beridir Ratatouille arıyorum bulamıyorum. Bulsam sağ omuzuma yerleştireceğim. Ay Çünkü be- solunda Buse var. Ay. I'm Groot. Bunu böyle alıyorsun. Ufak bir mıknatısı var. Buraya koyuyorsun. Böyle yapışıyor. Maalesef Ratatouille olan burada komple satılmış. Sezer'e alamadık. Şimdi bakacağız. Başka bir yerde Ratatouille bulursak onu alacağız. Bulamazsak da başka bir tercih yapar artık. Biz şimdi Star Wars'a geldik. Burada bir baktık 10 dakika sıra vardı sadece. Hemen koşarak yakalamak için geldik. Hemen girdik zaten. Aynen. 85 dakikaydı, kapalıydı. Normalde giremiyorduk. Uygulamaya bir baktık 10 dakika. Sonra koştuk işte. Şimdi içeri doğru gidiyoruz. Biz tam sıraya girdik zaten bir anda millet arkamıza doluşmaya başladı. Böyle bir anda 15-20 dakikaya çıktı sıra. Kesinlikle uygulamayı indirin ve takibini yapın. Aynen. Vallahi bilmeden gidiyorduk. Size bir şey söyleyeyim mi? Burada ya hayatımda bindiğim en eğlenceli, en aksiyonlu etkinlik alanı Star Wars'un olduğu alan. Aşırı iyiydi, inanılmazdı bence. Şu ana kadar bindiklerimizin en iyisiydi. Hatta aşırı hızlı gittiği için çekemedik. Hız mı? Ben bir an uzaya çıktık sandım ya. Ya içerisi güzeldi. asla telefonu zaten elinizde tutamıyorsunuz çekim yapmak için. Çok şiddetli bir hızda değil mi? Bayağı hızlı. Bayağı hızlı. Evet, böyle Ve sürekli taklalar falan sürekli taklalar atıyor, dönüyor, iniyor, çıkıyor. Bir an böyle yukarıda bir durdu dedim. Biraz sakinledik herhalde. attı. Sonra devam. Sanki böyle roketin içerisindesin, seni uzaya fırlatıyorlar gibi. Etraf zaten uzay. Boşuna bu kadar sıra olmasına şaşılmamalı. Biz şimdi baktım çıkarken 35 dakikaya çıkmış sıra. Yine fena değil. Yani diğerlerine de o kadar beklemiştik. Parka ilk girdiğinizde bundan başlayabilirsiniz.
Şimdi biz ikinci parka gidiyoruz. İki parkın da biletini almıştık zaten. Diğeri Walt Disney Studio kısmı. Orada işte Ratatouille'un böyle yeri varmış, mekanı varmış. Sezerciğime oradan şunlardan Ratatouille'u alamadım ya. Ratatouille'sunu buluruz inşallah. Yok, burada yokmuş yani. Bu alanda bitmiş. Aynen. Artı olarak işte Marvel'ın şeyi falan var. Birkaç tane daha işaretlediğim yer var. Evet, oraya gidelim hadi bakalım. Hadi bakalım. Arada böyle şovlar da çıkabiliyor. Yine uygulamayı tekrar söylüyoruz ama hangi saatte hangi şovların çıkacağını yazıyor zaten. Ama çoğu böyle çocukları eğlendirmek üzerine kurulu. Şimdi Walt Disney Studios tarafına girdik. Yine buraya da bilet okutarak giriyorsunuz. İlk durağımız Sezerciğime şu Ratatouille'yu bulmak. Ratatouille diyor başka bir şey demiyor. Hein? Pour le repas idéal. Coq au vin? Non. Le manigancé. Hey! Thanks for coming, everyone. Şu an neredeyiz? Ratatouille'un restoranındayız. Ratatouille'u sabahtan beridir arıyordum. Nerede buldum? Kendi mekanında. Ve bana eşlik edecek. Bu arada gelmeden de biz bu restorana gelmek istiyorduk. Fakat ben rezervasyon yaptığımı unutmuşum. Sabah fark ettim. Yer yok falan diyordu. Biz de şansımızı denedik. Denemek için gittik. Dedim 2 kişilik yer varmış. Şansımızda dedi ki hemen şu an olursa var. Biz dedik ki tabii ki biz de şu an için soruyoruz. Siparişlerimizi verdik. Burada menü şeklinde söylemen gerekiyor. 3 tane menü var. Bir tanesinde tatlı var. Diğerinde tatlı yok. Sadece başlangıç ve ana yemek. Diğerinde başlangıç, ana yemekle tatlı. Bir de çocuk menüsü var. Tatlısız versiyondan aldık. O 45 euroydu. Hepsinin içerisinde 3'er tane seçenek var ama kesinlikle menü olarak söylemen gerekiyor. 2 farklı başlangıç seçtik ve sonra tavuk menüsü seçtik. Bir tanesi balıktı, bir tanesi de vejetaryandı ana yemekleri. Farklı olsun diye direkt seçtim 2 tanesini. Neymiş? Çiğ et. Evet, ben de salata söyledim diğer seçenek olarak. Bu da mercimek salatası gibi duruyor aslında. Tereyağıyla ekmekle getirdiler. Bayağı lezzetli bir salata bence. Yenebilir gayet. Çok iyi olmadı mı? Evet, ana yemeğimiz geldi. Tavuk. Yanında da böyle minik bu ratatouille olması lazım. Ratatouille getirmişler. İşte haşlanmış patatesi ve tavuğun kendisi. Sanırım altındaki de ıspanak. Ve hızlıca bir tadına bakalım. Bu arada başlangıç için getirdikleri her şey mükemmeldi gerçekten. Özellikle Sezer'in yemiş olduğu o etli ne olduğunu tam anlamadık ama tadı efsaneviydi. Bakıyorum şimdi tavuğun tadına. Aşırı güzel pişmiş, aşırı lezzetli ve içi böyle sulu sulu. Ben bayıldım.
Bir de şöyle patatesin tadına bakıyorum minik. Eski haşlanmış patates aslında ama bir sos koymuşlar üzerine. Tavuk sosunun üzerine gezdirmişler. Aşırı lezzetli o da. Bir de ratatouille'un tadına bakayım. Bu da çok güzel olmuş. Sezer bakalım yiyecek misin bunu? Ben evde yapınca yemiyorsun çünkü. Buse bakalım beğenecek miyim? Acaba şu ratatouille. Bayıldım. Ben evde yapınca yemezsin. Türlü ya biz bildiğin türlü. Ratatouille. Ratatouille. Hadi afiyet olsun. Şimdi Ratatouille'un mekanından çıktık. Gerçekten yemekler muazzamdı bence. Ben çok beğendim. Zaten açtık. Bir de yorgunluğumuzun üzerine böyle bir mekan olması ekstra artık. Yani burada aslında birbirinden farklı temalı bir sürü restoran var. Ama işte biz bir tane hakkımız olduğu için Ratatouille'ye geldik. İyi ki de Ben- Ratatouille'ye gelmişiz. Aynen gerçekten güzeldi yani. Bence kombinin hakkını veriyordu. Bu arada ben diğerlerine de baktım gelmeden önce. Çok böyle prenses temalı olanlar, cart işte hani Karayip Korsanları vardı gördüğümüz. Hani böyle hep tematik şeyler ama bence en güzel teması olan buydu. Başlangıç menüsü ve ana yemekleriyle birlikte içecekleri dahil her şey çok lezzetliydi. Özellikle ratatouille şarabı varmış. Onu denemedik biz çünkü biz serinlemek istiyorduk açıkçası. Biraz daha dinlenip böyle daha farklı bir içecek içmek istiyorduk. Onun için tercih etmedik. Siz tercih edebilirsiniz. Farklı bir etkinlik alanı olan Ratatouille'un mekanına geldik. Burada 6'şarlı olmak şartıyla otomatik hareket eden araçlara bindirdiler. Ekranlar karşısında böyle sanki Ratatouille'yu kovalıyormuş gibi Ocağın altına giriyorsun, ocağı yakıyor, ocağın sıcaklığını hissediyorsun. veya mutfağa giriyorsun böyle dehşet bir koku kaplıyor içeriği böyle yemek kokuları falan. Evet, Aşırı iyiydi yani. aynı zamanda aşçı Ratatouille'yu kovaladığı zaman sen Ratatouille'un seviyesinde masaların altından araç hareket ediyor tabii. Çok değişik bir ortamda kesinlikle geldiğinizde bunu test etmenizi tavsiye ediyoruz. Bu arada şöyle bir şey var. Şimdi 2 tane sıra var burada. Bir tanesi normal sıra, diğeri de single riders. Yani tek bir kişi binme gibi. Yani ne oluyor bu? Mesela insanlar biniyor. Bir kişilik boşluk kalıyor ya hop oradan alıyorlar. Mesela biz oradan gittik. Arka arkaya ikimiz farklı şeylere bindik bu arada ama mesela kadın yanlış saymış. Aynı şeyi de binebilirmişiz. Sen orada bekledin. Yani bekledim ben orada. Neyse hani şansla aynı şeyi de binebilirsiniz ya da arka peş peşe de binebilirsiniz. İşte bu single riders olan 10 dakika, diğeri 40 dakika. Hiç beklemeye değmez. Hani ayrılın, ayrı binin yani en kötü. Çünkü o şeyde hızlı gidebiliyorsunuz. Single'da da yine birlikte girdik. Ya birlikte Denk- girdik sonuna kadar da sonunda Denk ufak bir düşersek ayrılık aynı yaşadık. araca binebiliyoruz yani çok bir Aynen. ekstrem bir durum yok. Öyle Bu şekilde. Yani. Şimdi sıradaki. Garage de cette simulation. Peut-être allumé aussi. Energizing. Evet, Marvel'dan çıktık. Marvel aşırı iyiydi bence. Bu Star Wars gibiydi yani Bak hala nefes alamıyorum. Yine böyle karanlık bir yerde aşırı bir hızla seni böyle gezdiriyor, döndürüyor vesaire. Çok iyiydi. Beklemiyorsun ki. Araca bindiriyorlar trene, kapattırıyorlar korumalıkları. Yani 10 saniye geçti geçmedi bir anda arkayı yapıştın yani yapıştırdı seni. Aşırı iyiydi. Nefesin falan kesildi. Döndü. Kaç? 4-5 kere döndü. Bayağı bir döndü. Göremedim ki karanlıktı hep. Bir böyle de karanlıktı. Ya kamerayı da ben iki bacağımın arasına sıkıştırmıştım koltuğa. İlk döngüde kamera gitti. Bana da böyle yapıyor. Ben- Ben zannettim kusacak. Ya kamera düştü sandım. Eliyorum kamera yok. Döndüm hemen. Tren dönüyor ben Buse diyorum kamera gitti. Sonra biraz daha yokladım ben çok şey yapamadım. Sonra bana biraz daha böyle normal yerlere geldik. Bana diyor ki kamera gitti. Dedim nasıl kamera gider? Kamerayı buldum sonra aramda sıkışmış ama şu mikrofon ve mikrofonun takılı olduğu kap var ya şu. Bunlar kameraya takılıydı normalde. Nasıl döndüysek o basınçla aşağı düşmüş. Ben dedim eyvah dedim bunlar gitti. Nerede farkına vardın?
Bir yerlerde yerlere baktı sen ayaklarında. Evet yani Direkt ben karanlıkta buldum. dönüyor ben yerlere bakıyorum etrafı kameraya arıyorum. Niye? Çünkü yani kaç günün emeği var burada. O kadar çekilmiş video. İndik ondan sonra bir baktım ayaklarının arasına düşmüş. Ya gözlük hak getirir şuradaydı hiç aklıma bile gelmedi yani. Kadın telefonumu çantaya koymam için uyardı. Neden uyardığını gerçekten anlamış olduk yani. Her şeyinizi sıkı sıkı tutunun. Bu arada girdiğimiz etkinlik alanlarının görsellerini, videolarını çekiyoruz fakat bu trenle bindiğimiz, bu anlattığımız aksiyon dolu sahneleri çekemiyoruz. Anladınız tutunmamız neden, gerekiyor. neden çekemediğimizi anladınız. Aynen öyle. Evet, benim için bu kadar yeter. Ben yeni yemek yedim. Günün yorgunluğu bende çok ve buranın kapanmasına 2-2,5 saat falan kaldı. Buse hala devam etmeye çalışıyor. Buse devam etsin. Ben kafeye otururum, ayaklarımı uzatırım, alırım içeceğimi, bakarım keyfime. Ben sana gelir anlatırım. Olur. İyi. Hadi ben sıraya giriyorum o zaman. Hadi bakalım. Buse gidiyor musun? Hadi sana o zaman. Güle güle. Git bak bakayım ne var. Nereye gidiyor bu kız? Aa, Örümcek Adam'ın etkinlik alanıymış burası. Arkadaşlar az önce Buse Spider-Man etkinliğine girdi. Ben de onu bekliyordum dışarıda. Çok yorgunum çünkü. Onu beklerken Spider-Man kostümlü biri çıktı yukarıya, bir gösteri düzenledi. Ben de kamerayı açtım, kayda aldığımı zannediyordum. Maalesef kayda almamışım. Bunu Spider-Man gittikten sonra farkına vardım. Marvel etkinlikleri düzenleniyor. Her karakterin kendine özgü sahnesi var burada. Herkes çıkıyor bir şekilde kendi halinde bir şeyler yapıyor. Buse'yi beklemeye devam. Şimdi Spider-Man'den çıktım. Çok iyi değildi bence. Yani ortalama 3 boyutlu gözlükler veriyorlar. Bir yere oturuyorsun. Örümcekler mi sarmış dünyayı falan filan. Orada şey var. 3 boyutlu örümcekler var böyle. Saldırıya uğruyorsun falan. Sen de böyle ağ atıyorsun. Yanındakiyle yarışıyorsun yani. Hanginiz daha fazla örümcek öldürecek diye. Ya fena Bak, değil. ben dışarıda Örümcek Adam'ı izliyordum. Gösteri düzenledi çatıda. Ya Evet. ben gelirken şey vardı. Panter vardı. Evet, ben onu son anda yakaladım ama yine yetişemedim. Ve işin kötü tarafı da Örümcek Adam sahnesi bitti. Ben de durup izleyeyim dedim. Bir baktım Örümcek Adam yok. Baya iyi ki girmemişim. Şimdi Crash Coaster'dan çıktım. Neden bu kadar sıra var anlamadım bu arada. Eğlenceli, bayağı da 70 dakika sıra beklenmez. Kesinlikle beklenmez. Ben single rider kapısından girdim tek kişi olduğum için. Ben girerken kapıda bekleme süresi 35 dakika yazıyordu ama çıkarken baktım şimdi 50 dakika olmuş single. Normal tarafta 70 dakika devam ediyor. Küçük çocuklar bu arada ağlıyordu çıkarken. Nemo temalı zaten. Yine etraf simsiyah. Aralarından böyle hızla geçiyorsun bindiğin şeyin içerisinde. İlk başta bir hop ediyor ama çok kısa sürüyor. Yani çok uzun bir şey değil. Ride değil, 70 dakika beklenmeye değmez bence. Star Wars ve Avengers gibi değil mi? Ya benzer temalar aslında ama Star Wars Avengers daha güzel tabii. Neden bunda çok fazla kişi bekliyor anlamadım. Biraz da hani sanki dışarıdan bakınca küçük çocuklara da uygun bir şeymiş gibi duruyor ama bence çok değil yani. Bir tane şey hatta anneyle oğlu ayrılmıştı. O da single tarafından girmişlerdi. Anneyle oğlu ayrılmıştı. Sonra indiler. Türklerdi bunlar da. Annesi şey diyor işte. Senin için çok korktum. İyi misin? Çocuk da böyle heyecanla atıyor. Oh şöyle oldu böyle oldu. Kalbim falan yapıyordu. Komikti yani. Başka bir şey biliyor muyuz? Disney turumuzun sonuna geldik. Ayaklarım aşırı acıyor. Çok yorulduk bugün gerçekten. Binmediğimiz alet kalmadı neredeyse. Aslında birçok alet vardı da biz kaç alete bindik? Vallahi yaklaşık 10 tanesine falan Evet, bindik. Biz bu turumuzda yetişkinlere yönelik aletleri tercih ettik çocuksuz olduğumuz için. Daha böyle atraksiyonlu şeyleri tercih ettik. Küçük çocuklara yönelik de bir sürü alet var. Çocukla gelecekseniz onları tercih edebilirsiniz ama onların sırası baktım app'ten çok uzun, haberiniz olsun. Avengers trenine binmiştik. Kamerayı kaybettiğimizi, kamerayı düşürdüğümüzü sanmıştık. Sonra düşen aslında kap ve mikrofonmuş. Ayağım dibine düşmüş. Onu sonrasında bulduk. Nasıl trenden aşağı düşmedi inanın bilmiyorum. Çünkü tren 4-5 kez döndü ve deli gibi böyle taklalar falan attı. İndiğimde buldum ve yaklaşık birkaç saat sonra da
Buse farkına vardı ki içerisinde bulunan uzaklık lensi ve mıknatısı düşmüş. Evet. Yani onlara Kaybettik. buradan Kaybımız var. elveda diyoruz. Aynen. Rest in peace in Disneyland. Onlara buradan elveda diyoruz. Elimizdekilerle artık kalan Aynen. videolarımızı çekeceğiz. Bardağın dolu tarafından bakalım. Mikrofonumuz da gidebilirdi. Evet. Aynen ya, lensle mıknatıs gitti. Mikrofon gitseydi çok üzülmezdim yine ama yani kamera gitseydi gerçekten çok üzülürdüm. Çünkü Kamera gitseydi kahrolurdum ben. yani gerçekten kaç günün emeği var içerisinde. Ay, kamerayı kaybetmeyi hiç düşünmedim bile. Of. Yani ben o nasıl O çok kötü dönerken oldu, ağlardı. tren dönerken abi böyle bir hız yok ya. Yani sıfırdan 400'e 2 saniyede falan çıktı. Bir anda roket mi uçuruyorlar? Ne motoru var bunlarda anlamadım. İlk hızlandı zaten benim nefesim falan kesildi bir anda değil mi? Savaş. Yapıştıralım mı? Kapıştıralım. Tut ratı tut. Ratı tut. Bu bir kere Groot sana şuradan bir koyar. Ratı tut. Evet, bir Disneyland gününün sonuna geldik. Çok güzel bir gündü. Kesinlikle çok keyifli bir gündü. Çok eğlendik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi, videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşça kalın. Bye.